Yanımızda iki arkadaşımız daha var. Birazdan onlara da söz vereceğiz. Kübra, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve bizim Renkli Kampüs programımızın mezunlarından. Yine Asiye Turgut da aynı şekilde İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nın 3. sınıfta mezunlarımızdan. Biz Renkli Kampüs ekibi olarak 5 kadın, hepimiz ayrı sektörlerde, farklı iş alanlarında çalışan kişileriz. Yolumuz bir şekilde kesişti. Onun detayına şimdi girmek istemiyorum sözü uzatmamak için. Ve bir proje üzerine başladık. Engellilerle ilgili bir şey yapmalıyız dedik. Çünkü özel sektörde de çalışırken, özel sektördeki çalışma durumunu, her iki tarafın da mutsuzluğunu görerek yola çıktık. Ve bunun üzerine uzun süre paydaşlarımızla çalıştık. Üniversitelerde engelsiz kampüs koordinatörleri, engelsiz çeşitli vakıflar ve dernekler, engelli bireyler. Bu süreçlerin içerisinde de geçerken öyle bir noktaya geldik ki bu programı sadece engellilerle değil, engelli ve engelsiz bütün gençlerle yapmamız gerektiği noktasına geldik. Biraz sonra detayları anlatıyor olacağız. Bu süreç içerisinde biz bu 5 arkadaşımızın İlgin Ander, Pınar Gökpınar ve Suna Özbar'da beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Nasıl bir program bu? Biraz aslında sıra dışı, belki ilk ve tek engelli ve engelsiz öğrencilerin bir arada olduğu, vakıf ve devlet üniversitelerinden öğrencilerin olduğu ve kadın erkek eşitliğini de dengeleyerek yürüten bir öğrenci kitlesiyle çalışıyor. Sürekli kendini yenileyen, sürekli her modülden bir feedbacklerle, aldığımız geri dönüşlerle geliştirdiğimiz bir program. Birebir iletişime dayanan bir program. Çünkü sayıyı çok küçük tutuyoruz. 35'te şimdi 50 kişiyle öğrenciyle, 50-60 öğrenciyle çalışıyoruz. Birebir iletişim çok önemli. Ve temel değerlerimiz etik, çevreci, adil, şeffaf, farklılıkların da zenginlik olduğunu vurgulayan temel değerler üzerine oturduk programı. İş dünyasına entegre olarak çalışıyoruz. Özel sektör, kamu ve girişimcilik alternatiflerini öğrencilere gösterip bu konudaki başarılı yöneticilerle onları tanıştırıyoruz ve onların bu anlamda iş hayatına daha hazırlanmasını, kuvvetlendirmesini sağlıyoruz. Çok paydaşlıyız, bir önce söylediğim gibi üniversitelerle, STK'larla, dernek ve vakıflarla ve aynı zamanda pek çok sektörden, özel sektörden ve kamudan şirketlerle işbirliği yaparak gidiyoruz. Tamamen gönüllülük üzerine oturmuş bir model. Bizlerin herhangi bir, şu anda bir dernek değiliz, bir vakıf değiliz. Sadece bu 5 kişinin gönüllü olarak yaptığı ve gönüllülük bazlı ilişkilerle yürüttüğü bir proje. Temel misyonumuz da farklı kültür ve eğitim ve görüşlerden gelen üniversiteli gençlerin birbirlerini bulduğu, birbirlerine güç verdiği, birbirlerinden güç aldığı ve değişim içinde birlikte hareket ettiği bir platform olmak. Şöyle bir programın yapısından bahsedersek, 14 modülümüz var. Cumartesi günleri yapıyoruz bu modülleri. Kasım ayında başlayıp şu anda Mayıs ayında da mezuniyetimiz oluyor. Hemen hemen her cumartesi değil ama yani ayın ve sınavların yapısına ve bayram durumlarına göre ayda 2 ya da 3 program hafta sonuyla devam ediyor. Bugünkü programda bu sene şu an 4. programımız başladı Kasım başında. 18 farklı üniversiteden ve farklı disiplinlerden şu an 52 öğrencimiz var. İş hayatından, konudan, STK yönetimlerinden tecrübeli, gönüllü mentörlerle çalışıyoruz. STK'larla Değiştiren Adımlar adı altında bir projeyi de bu süreç içerisinde yürütüyoruz. Her STK için oluşturduğumuz gruplar bir proje yapıyorlar, mentörleri eşliğinde. Ve insan kaynakları entegrasyonundan bahsetmiştim. İnsan kaynakları yöneticileriyle onları buluşturup öğrencileri, insan kaynaklarının neler istiyor, onlardan beklentileri nelerdir, onların ağzından çocuklarla birebir ilişki kurmalarını sağlıyoruz.
Onun yanı sıra da kariyer günleriyle de onlara bu şirketlerde iş fırsatlarını veya staj fırsatlarını da önünü açıyoruz. Çok güçlü, ilham veren konuşmacılarımız var. Onları da biraz sonra isimlerinden üzerinden geçiyor oluruz. Biz bu modeli, eğitim modeli sorumlu liderlik diye koyduk. Ve 3 ana başlıkta toparlıyoruz eğitimlerimizi. Farkındalık ve kişisel gelişim, iş dünyasına hazırlık ve kariyer ve sivil toplumda hareketli, aktifleşmek. Bütün modüllerimizi bir tanesi mutlaka bu 3 başlıktan birine oturuyor olması gerekiyor. Modüllerimizden örnekler, burada farklılıklarımız, zenginliğimiz, toplumda fark yaratanlar, cesaretin var mı, değişen dünya düzeni, liderlik deneyimleri gibi farklı ana konuları biraz önce vermiş olduğum o 3 ana başlığın altında oluşturan modüllerimiz var. Konuşmacılarımız, biraz önce bahsetmiştim, çok güçlü konuşmacılar gerçekten. Hepimizi her seferinde dinlediğimizde bizleri de çok etkileyen konuşmacılar. İlk her sefer Nezih Orhan'la başlıyoruz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ana temasıyla başlıyoruz. Gerçekten çok güçlü bir başlangıç oluyor bu programa. Nezih Hoca da sağ olsun gönüllü olarak her programda bize Eskişehir'den gelip katılıyor, bize destek veriyor. Avukat Yönenç Gürkaynak, o da çok güçlü bir konuşmacı. Kendisi ifade özgürlüğü üzerine bizlere destek veriyor. Keza Uygar Özesmi'yi belki duymuşsunuzdur. Change.org'un kurucusu, aynı zamanda Grubu Trust'ın kurucusu. Orada değişen dünya düzeni ve çevre üzerine bizi aydınlatıyor. Diye gidebiliriz. Hani hepsini tek tek saymayayım, vaktimizi almamak adına. Buradaki en önemli, biraz önce bahsettiğim konulardan birisi de gene bu değişen sivil toplumda aktifleşmek tanımı altında yaptığımız değiştiren adımlar. Kristina biraz bundan bahsedecek bize. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de öğretmen olanların için öğretmenler gününü kutluyorum. Programımızın Renkli Kampüs'ün değiştiren adımlar bölümü en can alıcı noktalarından bir tanesi. Bu bölümde biz sivil toplum kuruluşlarıyla beraber proje geliştiriyoruz. Mesela bu dönem 8 sivil toplum kuruluşuyla beraber çalışmaya başladık. Rehber Köpekler Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İhtiyaç Haritası, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Kanserli Çocuklar Vakfı gibi vakıf ve dernekleri sıralayabiliriz. Neler yapıyoruz bunlarla beraber? Bu sivil toplum kuruluşlarına diyoruz ki sizin çözemediğiniz bir problem varsa veya ihtiyacınız olan bir konuda lütfen bize bir sunum yapın. Çocuklarımız bu konuda sizler için proje geliştirsinler. Bu 8 sivil toplum kuruluşuna 7'şer çocuk veriyoruz. Çocuklarımızı da engelli ve engelsiz çocuklarımız olarak dağıtıyoruz. Her bir sivil toplum kuruluşu mutlaka 2 çocuk grubuyla da çalışıyor. Bunlar çocuklarımıza sunum yapıyorlar ve bu sunumlar neticesinde gençlerimiz de ortaya bunlar için güzel birer proje çıkarıyorlar. Bu projelerden bir tanesini zaten daha sonra bizim gençlerimiz de anlatacaklar. Biraz daha ben o yüzden hızlı geçeceğim. Bu çalışmayla neler hedefliyoruz? Gençlerimizin birçoğu üniversitelerde sosyal sorumluluk projelerine başlıyorlar ama tam olarak nedir, ne değildir hakim değiller. Çok daha küçük çaplı projeler yapabiliyorlar veya yaptırılıyorlar. Biz onların vizyonunu genişletmeye çalışıyoruz. Sen bir öğrencisin, sen bir bireysin ama sen tek başına, başta ailende, sonra apartmanında, sonra mahallende, sonra bulunduğun çevrende birçok değişikliğe kendi yaptığında bir fark yaratabilirsin. Bu farklılaştırma bilincini aşılıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla aktif çalışmalarına tabii vesile oluyoruz. Sadece zamanı gelince çalışılacak gruplar olmaktan öte onlara bakmalarını sağlıyoruz. Nasıl proje yapılacağına dair tabii ki eğitim de veriyoruz. Bunları projelendirme döneminde Sabancı Üniversitesi ile beraber ortak bir çalışmamız var.
proje nasıl yapılır konusunda eğitim veriyor çocuklara. Bu eğitimden sonra çocuklar başlıyorlar bu projeleri yapmaya. İş dünyasından mentörler koyuyoruz başlarına. Dolayısıyla mentörlerin eşliğinde nasıl çalışabileceklerini öğreniyorlar. Gönüllü olarak neler yapabileceklerini öğreniyorlar. Yani sadece benim hayatım okulla ev arasında veya evle özel hayatım arasında geçmiyor. Daha fazla benim topluma verebileceğim şeyler var ve bunu ben illaki para karşılığında yapmak zorunda değilim. Bunu gönüllü yaptığım zaman da bundan gayet güzel, çok büyük bir manevi haz alabilirim. Bu mesajı da veriyoruz. Zaten ondan sonra onun devamını da kendileri getiriyorlar. Bir de tabii ekip çalışması yapıyorlar. Daha önce belki üniversitede doğru dürüst bir ekip çalışması yapma fırsatları yakalamayanlar, özellikle engelli öğrencilerle bu kadar yakın temaslı bir çalışma ortamı yaratan bir program daha olmadığını araştırarak gördük bugüne kadar. Zaten çocuklarımızdan da gelen geri bildirim bu yönde. Bu ekip çalışmasını sağlamaları zaten başlı başına çok büyük bir farkındalık oluyor. Değiştiren adımlar konumuz böyle. Şimdi mezun olunca bizim öğrencilerimiz ne yapıyor? Peki biz 6 aylık bir programdan çocukları geçiriyoruz, mezun oluyor, ne oluyor? Bir tek bir sertifika mı alıyorlar? Hayır, sadece sertifikayla kalmıyor. Zaten bizim programımızdan mezun olan arkadaşlarımız pek de bizim programdan kopmuyorlar. Açıkçası bir ailenin parçası gibi hareket ediyoruz. Hani biz de kendi içerimizde büyüyen bir aile olarak görüyoruz kendimizi. Onların da kopmalarını zaten istemiyoruz. Çeşitli görevler veriyoruz. Bu sene mesela ileriye yönelik olarak genç yönetimi kurduk. Şimdilik 6 kişiden, 6 öğrenciden oluşuyor. Renkli Kampüs olarak biz ana yönetim olarak daha ilerleyen yıllarda geri çekilip bu programı gençlere devretmek istiyoruz. Ama devredebilmemiz için tabii yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi ilk parti yöneticilerimizi seçtik. Onları kendi bilgilerimiz, tecrübelerimiz doğrultusunda eğitiyoruz. Onun dışında tabii ki çevremizde çok geniş olduğu için şirketlerde kariyer fırsatları sağlıyoruz. Zaten şirketlerde engellilik bilincini de değiştirmek üzere Renkli Kampüs'ten sonra başka bir program daha geliştireceğiz. Ama biraz daha vaktimiz var. Şu anda onun temel atma çalışmalarının içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki sene onu da gerçekleştireceğiz. Şirketlerdeki kariyer fırsatlarında tabii ki gerek staj imkanı sunuyoruz gençlerimize, gerekse istihdam imkanı sağlıyoruz. Ama tabii ki bunun sözünü veremiyoruz çünkü nihayetinde şirketin ihtiyacına bakıyor. Ama en azından şirketlerle direkt olarak böyle bir salonda büyük şirketlerin insan kaynakları yetkilileri bizzat kendileri geliyorlar bizim programımız için, masalarını kuruyorlar ve öğrencilerimizle birebir mülakat yapma imkanına sahipler. Dolayısıyla bu çocuklarımız için çok büyük bir nimet. Onların gitmesine ve başvuruda bulunmasına gerek kalmıyor. Çünkü biz çağırıyoruz şirketleri. Çok da severek katılıyorlar sağ olsunlar. Tabii ki bizim gençlerimiz de şirketler için bir veli nimet. Çünkü hepsi üniversiteli gençler. Ayrıca engelli gençlerimizin de hepsi üniversitede ve hepsi çok değerli bölümlerde okuyorlar. Şirketlerdeki bu engellilerin sadece çağrı merkezinde kullanılması şeyini de artık yıkmaya başlıyoruz. Yani onları oraya koyacağız, bitecek. İşte kadro, kontenjan doldurmak için alacağız. Hayır, o değil. Neyi okuduysa o bölüme göre şirketinde görev vereceksin arkadaşlarımıza. Ona göre biz şirketlere yönlendiriyoruz. Eğer o görevi vermeyecekse yönlendirmiyoruz arkadaşlarımızı. O konuda çok net çizgilerimiz var. Onun dışında tabii ki burada resimde göreceğiniz üzere İstanbul Maratonu'na katıldık Renkli Kampüs olarak. Renkli Kampüs olarak AKUT için gençlerimizle koştuk. Onun haricinde tek kaya denizcilikten yelken eğitimi dersleri almaya başladık. Tabii yelken eğitimi sadece bir keyif eğitimi değil, aynı zamanda liderlik deneyimi, ekip çalışması deneyimi. Yani Renkli Kampüs programının içerisindeki bütün modüllerde verdiğimiz eğitimleri hayatta da uygulamalı olarak geçirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yapabilmeleri için şartımız programımıza katılmaları ve bitirmeleri.
Biliyorsunuz öğrencilerde devamlılık bir sıkıntı. O yüzden biz de o konuda çok iddialı ve baskı uyguluyoruz. Çünkü her şeyin de bir karşılığı olması lazım. Onun haricinde göreceğiniz üzere arkadaşlarımız kendi aralarında da sosyal aktiviteler düzenliyorlar. Dam Kafe'de iftar yemekleri yaptık. Sol üst köşede Teknosa Genel Müdürümüz Bülent Bey ile programa katılım gösteren arkadaşlar, tam katılım gösterenler güzel bir öğle yemeği yediler, liderlik deneyimlerini paylaştılar. Yani birebir üst düzey yöneticilerle onları bir araya getirip bu hazzı da onlara vermeye çalışıyoruz. Onun haricinde de tabii ki biraz önce dediğim gibi programımızda aktif olarak görev almalarını sağlıyoruz. Yani modüllerde aynı zamanda gönüllü olarak da çağırıyoruz. Sen işte modülü hazırla, sen LCV'leri al, sen mekanı düzenle gibi programın içine katılıyoruz kendilerine. Gençlerimizin kazanımları neler? Açıkçası gerçekten bütün modüllere katıldıkları zaman o da çok önemli. Esasen o zaman karşılığını alıyorlar bunu. Kendi güçlerini fark ediyorlar ve biz yeni nesilde aslında biraz böyle bir adım atma şeyi görüyoruz. Yani adım atmakta kararsızlar, çekingenler, aile baskısı olabilir, toplum baskısı olabilir, üniversitedeki şey olabilir. Çeşitli faktörlerden dolayı atılımcı bir gençlik değil. Ama bu programla birlikte biz onlara hani meydan sizin, buyurun, sesinizi duyurun, eleştiri yok, yargılama yok, istediğiniz her şeyi açık bir şekilde ortaya koyabilirsiniz de dediğimiz için arkadaşlarımız artık çok daha rahat bir şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. Daha cesur olarak yer alıyorlar etkinliklerde. Çevre bilincini aşılıyoruz. Modüllerimizin içerisinde tabii ki doğamız, gelecekte dünya ne olacak, teknoloji gibi konular işleniyor. Har vurup harman savurmamak üzere onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda zaten projeler de yapıyoruz. Gönüllü çalışmayı söylemiştik. Çok farklı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden, çok farklı bakış açılarından, farklı kültürlerden, farklı dinlerden, farklı eğitimlerden arkadaşlar bir arada olduğu için tabii ki farklılıkların büyük bir güç olduğunu görerekten bunun da bir ayrışma değil bir birleşme olduğunu da görüyorlar. Çünkü bu farklılıklar birlikte proje üretiyorlar. Birçok konuşmacımız tabii ki sürekli biz başarı örnekleri getirmiyoruz. Çünkü hayat başarılarla dolu değil. Hepimizin mutlaka tecrübeleri içerisinde başarısızlık var. Esasen başarısızlıktan sonra başarı geliyor. Bir kere bir düşüp burnumuzu bir kırmamız gerekiyor, kafaları bir yarmamız gerekiyor. Modüllerimizde bu başarısızlık örneklerini de sunuyoruz. Başarılı olan, bir yere gelmiş olan insanlardan. O zaman çocuklar, ben başarısız olduğum takdirde susup geriye çekilmeme gerek yok, ben yine kalkıp yoluma devam ederim mesajını da alıyorlar ve bu da gerçekten çok daha farklı bir etki yaratıyor onların üzerinde. Yine dediğim gibi engelli engelsiz gençlerin yakın çalışması, onlardan aldığımız geri bildirime göre biz üniversitede bile bu kadar yakın bir çalışma içinde değiliz dediler. Hatta bir de iletişim konusunda çok ciddi problemler gözlemledik. Farklı engel gruplarına göre nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar. Hatta bir iki kişi programı bırakmak istedi. Ben iletişim kuramayacağım galiba diye. Sonra ikinci, üçüncü modülden sonra bu ortadan kalkıyor. Çünkü korkulacak bir durum olmadığını da net olarak görüyorlar. Bu bilinçle yani engelli gençlerimizle çalışan arkadaşlar daha sonra mezun olduktan sonra gittikleri şirketlerde bu bilinci beraber taşıyorlar. Şirketlerin içerisinde bu mekan engellilere uygun mu? Bu mobilyalar onlara uygun mu? Şirketin mentalitesi engellilerle çalışmaya uygun mu diye bütün bu farklı mentaliteyi de gözetme ve tecrübelerini oraya aktarma, şirket içerisinde değişim sağlama imkanına da sahipler.
Tabii ki güçlü arkadaşlık bağları da kuruyorlar. Bizim herhalde bir 10 tane en azından WhatsApp grubumuz var. Ekip liderleri olarak hiç durmuyor. 24 saat mesaj var orada ve hepsini takip edip cevap yetiştirmeye çalışıyoruz. Dostluklar kuruluyor. Hem mentörlerle, hem konuşmacılarla, hem kendi aralarında. Kristina Hanım, çok özür dilerim. Ben öncelikle buradaki katılımcı arkadaşlardan özür diliyorum. Ben de Serkan hocamla birlikte moderatördüm ama geç kaldım. İsterseniz şöyle yapalım. Sanırım 15 geçe bitireceğiz değil mi Serkan hocam? Aslında bitti gibi. Evet, yani sorular varsa onları alsak o şekilde. Çok güzel dinliyoruz aslında. Okay. Müsaade edin bitirsinler. Biz mutluyuz. İki slide'ımız İki kaldı, slide sonra sorulara geçeceğiz. Tamam. Sonra arkadaşlarımıza söz verelim, sonra da sorularımız. Aynen. Diğer kazanımlarımız, şimdi onu hızlıca geçeyim. Özellikle bir projemiz üzerinde ben konuşacağım. Daha doğrusu sözü Arzu Hanım'a vereceğim. Şirketlerin kendilerini engellilik açısından denetleme imkanı sağlıyoruz. Böyle bir grup kurduk. O grubun detaylarını Arzu Hanım hızlıca bir verebilirse. Şöyle söyleyeyim, aslında biraz önce Kristina'nın söylediği gibi bizim yarattığımız etki halkaları gitgide her yerde büyüyor. Yani biz sadece öğrencilere dokunmuyoruz, öğrencilerin ailesine gerekli dokunuyoruz. Gittiğimiz şirketler, şunu yaptım biraz önce ben, biz her bir modülü farklı bir mekanda yapıyoruz. Farklı bir şirket bize sponsor oluyor ve bu şirketleri ziyaret ediyoruz ve dolayısıyla o şirketleri görme, o şirketleri tanıma ve yöneticilerini de tanıma fırsatları oluyor öğrencilerimiz. Ama aynı zamanda bu etkileşim iki yönlü. Şirketler de bu anlamda farklılıkları artıyor. Yani erişim konusunda sahaları uygun mu, ofisleri uygun mu değil mi? Keza daha yeni öyle bir geçen hafta yaşadım. Bize gene bir yer verip gönüllü olarak sponsor olmak isteyen bir şirkete yere gittiğimde mekanda erişim konusunda belki içeriye tekerlekli sandalye girebiliyor fakat engelli tuvaletin olmadığını kendileri de farkında değil. Yani kötü niyetten değil belki ama böyle bir ihtiyaç ve yürümediği için, engelli çalışanları olmadığı için, engellerimiz hayatın içerisinde çok fazla olmadığı için bu atlanmış ve çok mahcup oldular ve hemen programlarını aldılar, yapıyor olacaklar. Bir engelli tuvaleti çok büyük bir şey değil, çok basit bir şey ama bunun farkındalığı gerçekten yaşandıkça görüyoruz. Dolayısıyla şirketler üzerinde de bu anlamda, şirketteki çalışanlar, şirketteki gönüllülerimiz, mentörlerimiz yani halka aslında farkındalık halkası gitgide açılıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde bir proje yaptık. Gene böyle gittiğimiz şirketlerden birinin tepe yöneticisi bize dedi ki bu mağaza zinciriydi. Bizim mağazalarımız acaba engelli müşterilerimiz için ne kadar erişilebilir? Ne kadar müşterilerimiz, çalışanlarımız bu müşterilerimize karşı davranışları nedir? Bununla ilgili bana bir proje yapın. Mezun arkadaşlarımızdan oluştuğumuz farklı engel tiplerinden arkadaşlarım projeye katıldılar ve bir grup seçtiğimiz mağazaya böyle bir etüt yaptık ve sonra mağaza yönetime bir rapor verdik. Yani nerelerde sıkıntı var, ne gibi deneyimler yaşadılar. Şimdi bu aslında bizim için çok güzel bir çalışma. Hem arkadaşlarımız adına güzel bir çalışma, bir proje oldu. Hem raporu verdiğimiz şirket adına güzel bir çalışma oldu. Bunların sayısında ne kadar çok artırabilirsek bizler bu anlamda da aslında katkılarımızın, halkaların daha da genişleyerek gideceğini düşünüyoruz. Şimdi sözü hızlıca gençlerimize vermek istiyoruz. Biz kendimizi anlattık ama bir de bize katılan gençlerin gözünden Renkli Kampüs'ü bir kısaca dinlemek isteriz. Size Kübra ile Asiye'yi davet ediyoruz. Buyurun. Sana kapattık işte. Ben şöyle geçeyim. Şöyle yapalım, ondan sonra oturmak. Ben Kübra Gümüş, Renkli Kampüs'ü ilk dönem mezunlarındanım ve şu anda da Renkli Kampüs'ü ekibinde yani alttan gelecek olan fikirler kadroda yer alan öğrencilerden bir tanesiyim. Renkli Kampüs deneyimini anlatmaya aslında her modülün başında söylediğimiz bir cümleyi sizlerle paylaşarak
başlamak istiyorum. Dokunmaktan çekindim. Bizim ilk modül kapanırken mezun olan öğrencilerden herhangi bizim bununla anlatmak istediğimiz asıl şey birbirimize dokunmadan birbirimizin ne kadar farklı olduğunu anlayamayacağımız. Çünkü biz engelli insanlarla veyahut da bizden farklı konumda olan insanlarla gerçek hayatta karşılaşmıyor değiliz. Otobüste bir görme engelliyi görüyoruz. Sokakta yürürken bir tekerlekli insanı görüyoruz. Ama onun neler hissettiğini ya da onun neye ihtiyaç duyabileceğini ancak onunla temas haline geçince anlayabiliyoruz. Biz farklı gruplardan insanları bir araya topluyoruz, evet, ama bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Yani biz bir büyü yapıp bu bilinci onlara kazandırmıyoruz. Bu tamamen bir arada olmayla, yaşamayla gelişebilen bir şey. Ve bu noktada engelli insanların bir noktada ayrımcılığa uğramayışının asıl nedeni katılımcıların sayısı. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Program aslında engelli öğrencilere de bir fırsat eşitliği sunuyor ve bizim engelli kontenjanımız var, engelsiz öğrenci kontenjanımız var. Kadın öğrenci kontenjanımız var, erkek öğrenci kontenjanımız var. Devlet üniversitesinden gelen öğrencilere ayrılan kontenjanlar var, özel üniversiteden gelen öğrencilere ayrılan kontenjanlar var. Ve bu her kriterdeki iki grup arasındaki eşitliği yakalayabildiğimiz sürece biz bu bilinci insanlara kazandırabileceğiz. Dolayısıyla bizim için asıl önemli nokta şu anda engelli öğrenci katılımı. Bir diğer nokta benim bahsetmek istediğim, program aslında her ne kadar engelli öğrencilere yönelikmiş gibi tanıtılsa da bizim en temelde yola çıktığımız şey sorumlu liderler olabilmek. Gerek iş hayatında, gerek toplumsal hayatta etrafındaki insanları değiştirme sorumluluğunu alabilecek gençleri biz arıyoruz. Ve bu noktada ayrımcılık bizim baş düşmanımız. Biz bununla mücadele etmeye çalışıyoruz ve engelli engelsiz ayrımcılığı bizim savaştığımız tek alan değil. Bizim üstünde çalıştığımız, değer olarak benimsediğimiz alanları zaten size bizim yöneticilerimiz çok güzel anlattı. O yüzden onların tekrar üstünde durmayacağım. Buradan da gerçekten 5 insana çok teşekkür etmek istiyorum. Yola 5 kişi olarak çıktılar ve biz de şu an destek yönetici grubunda biraz yer almaya başladık. Aslında işlerin ne kadar güzel işlediğini görmeye başladık. O yüzden bir kere daha sizin huzurunuzda onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Kısa tutmam söylendi. Ben biraz daha bir şey anlatmak istiyorum ama... Şöyle bir şey öğrenmek istiyorum mesela. Bu eğitime katılmadan önceki fikriyle katıldıktan sonra ne değişti? Ne oldu? Ne değişti? Ne fark etti? Çok onu güzel, öğrenmek istiyorum. çok güzel bir soru. Mesela insan sadece kendi yaşadığını biliyor. Yani şey zannediyoruz, başımıza bir problem geldiğinde bu problem yalnızca bizim başımıza geldi. Bir tek ben bundan muzdaribim. Başka hiç kimse bunu yaşamadı dünyada. Böyle bir bakış açımız oluyor. Ama farklı sorunları yaşayan insanlarla bir araya geldiğiniz zaman bu engellilik problemi olabilir, cinsiyet ayrımcılığına uğramış bir insan olabilir ya da fiziksel görüntüsündeki bir şey yüzünden, ne bileyim saçının rengi yüzünden, ailesinden bahsediyor öğrenci olabilir. Bunlarla bir araya geldiğinizde bir tek kendinizin sorunu olmadığını fark ediyorsunuz. Bu bağlamda, engellilik bağlamında söyleyebileceğim şey, farklı engel grubundaki insanlar bir araya gelerek birbirlerini anlıyorlar. Ben daha öncesinde hiç görme engelli birine dokunmamıştım. Sokakta bir görme engelli birini gördüğümde onunla nasıl iletişime geçeceğimi bilmiyordum. Ya da yardım etmek istediğim biri olduğunu, ona nasıl yardım teklif edilebileceğini bilmiyordum. Çünkü şu çok rastlanan bir manzaradır. Yani size denk gelirsiniz. Ben metroda işte yani yürümekte zorluk çeken birini halkımız gördüğü zaman ya da görme engelli birini gördüğü zaman hurra koluna girer ve onu bir yere götürür. Yani onun yerine sizin olabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? Bir anda bir alıp sizi bir yere götürmeye çalışıyor. Ne kadar güvensiz hissedersiniz. En başta bu noktada bize bir katkısı oldu. İkinci bir nokta, bizim belki de ileride iş hayatında karşılaşabileceğimiz sorunlara ya da 30 yaşında, 40 yaşında düşünmeye başlayacağımız sorunlara olarak bize bilinç kazandırdı. Çünkü biz her modülde farklı bir konuyu işliyoruz. Yani bugün dünyadaki enerji kısıtlılığı ya da kaynakların kısıtlılığı hepimizin duyduğu, hepimizin aşina olduğu bir gerçek ama bunu sürdürülebilirlik üzerine çalışan bir insan size anlattığında benden sonraki doğacak insanlara ben bu kaynakları temiz bırakmak zorundayım diyorsunuz. Ya da üzerinde çok Türkiye'de üzerinde uzlaşma olmayan bir kavram olan düşünce ve ifade hürriyetini bir hukukçu, bu alanda mücadele vermiş bir insan Gönenç Gürkaynak anlattığında siz diyorsunuz ki evet bunun net bir tanımı var, bunun olması gereken bir şekli var, bu böyle olmalıdır, buna karşı olan şeylerle biz savaşmalıyız, bunlara karşı da biz mücadele etmeliyiz.
Evet. Böyle Bir de aşağı elimizde. Evet, bakayım. Bu konuda Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben de Asiye. Ben de bir teşekkürle başlamak istiyorum. Buradaki 5 kadına, ikisi buradalar. Açıkçası Renkli Kampüs benim için de çok büyük bir değişim programı oldu. Hem kendi farkındalığım adına hem de toplumda ben ne yapabilirim? Yani ben biz olma bilinci adına ne yapabilirim? Düşüncesi üzerine beni çok geliştirdi ve değiştirdi. İki şairin şiirlerinden birer parçayla belki bir nebze anlatabilirim diye düşünüyorum sözlerimi. Nazım Hikmet şey der, yok öyle ümitleri yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Evet, Renkli Kampüs ekibiyle biz gerçekten aynı gökyüzünün altında birleşerek o yaşamanın bir direniş olduğunu öğrendik. Hepimizin farklı renkleri var, hepimizin farklı düşünceleri var, hayata farklı bakıyoruz. Ama o mozaiğin içinde birleştiğimiz anda biz oluyoruz. Biz bu dönemde benim bir proje arkadaşlarımla birlikte o benim en büyük farkındalığım oldu belki de. Burada engel yok diye bir proje tasarladık. Türkiye Engeller ve Spor Vakfı ile birlikte çalıştık. Kafe ve restoranlarda dedik ki biz gidip çok rahat bir şekilde yemek yiyebiliyoruz, sipariş edebiliyoruz ama bir görme engelli yanında ona destek olmayan biri olmadığı sürece siparişini kendi veremiyor. Neden braille harfi menüsü yok? Neden işaret dili bilen bir çalışanı yok? Neden bir tuvalet ya da masa boyları tekerlekli sandalyelere göre uygun değil? Mekanlarla gittik, konuştuk, onları denetledik. Onları bu konuda teşvik edecek yıldızlı stickerlar hazırladık. Burada engel yok görebilirsiniz, burada engel yok koyabilirsiniz, burada engel yok özgürsün. Stickerlarıyla mekanları taçlandırdık. Projemiz adım adım büyüyor, ilerliyor. Bu fırsatı bize Renkli Kampüs sundu. Oradaki beyinler, oradaki düşünceler, ben ve diğer 6 arkadaşımın düşünceleriyle böyle bir şey ortaya çıktı. Ve kısacası gerçekten yine Cemal Süreyya'ya döneyim bu sefer Nazım Hikmet'ten sonra. Pencereden bakmayı öğreteceğim sana diyordu bir şiirinde. Hakikaten bizler aynı gökyüzünün altında pencerelerimizden bakmayı öğrendik bu programla birlikte. Uzatmadan teşekkür ediyorum. Soru olarak var mı acaba soru sormak isteyen? Bir kişi olabiliriz. Çünkü bizi bayağı açtık ama en azından soru sormak isteyen varsa. Evet, Eksi'nin yönetimi aldı. Ben de bu alanda uzun yıllardır çalışıyorum. Profesyonel olarak çalışıyorum. Önce bir tebrik ediyorum. Muhteşem bir şey bu. Çok güzel bir şekilde yola çıkmışsınız ve çok güzel götürüyorsunuz. Arkadaşlarımız çok mutlular. Ben sizleri izlerken yüzünüzdeki ifadelerden ben duygulandım. Gerçekten çok hoş. Merak ettiğim şey, şimdi engelli engelsiz öğrencileri bir arada bulunuyorsunuz. Mesela kariyer günlerinizde şirketler geldiğinde de yine aynı grup iş görüşmeleri yapıyorlar. Şey var mı elinizde, hani böyle bir istatistiksel bir şey yerleştirmek, istihdam, ne kadar Şöyle diyelim, şimdi bizim öğrencilerimiz 1. sınıfta, 4. sınıfta çeşitli sınıflarda olabiliyor. Dolayısıyla hepsinin hani birden istihdam ihtiyacı da doğmuyor ama staj imkanları oluyor. Şu güne kadar baktığımızda tabii öğrencilerin de talepleri paralelinde %20-25 kadar öğrencimizin ya staj ya da iş fırsatı doğdu. Ve aslında bununla da bitmiyor. Sadece kariyer günüyle de bitmiyor. Çünkü biz o networkleri bağlıyoruz, ilişkileri bağladığımız için daha sonrasında da o devam ediyor. Veya süreç içerisinde farklı imkanlar çıktığında bu network ağına, bir kapalı devre Facebook gruplarımız var, orada paylaşıyoruz. Network, WhatsApp gruplarımız var. Çıkan her türlü fırsatı, staj fırsatı, iş fırsatı, bazen bir eğitim fırsatını arkadaşlar da birbirleri duyduklarında gene kendi aralarında paylaşıyorlar. Buradaki en önemli şey fark söylemiyoruz. Yani engelliler ve engelsizler diye bir ayrım olmadan bütün platform, bütün süreç, kariyer günleri de aynı şekilde yürüyor. Aslında arkadaşlarım çok iyi ifade ettiler. Gerçekten hepimiz çok duygulandırıyorlar. Biz de bizim için en önemli geri dönüşte bu zaten süreçte takdir edici. Burası. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hoca Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ben engeller, spor, rehabilitasyon derslerini yürütüyorum. Hem de engelli öğrenci koordinatörü üniversitede. Şimdi bizim üniversitemizde bu tip toplum hizmet uygulamaları bağlamında birçok çalışmalar yapıyor. Çok kısa ve yani basit en azından
görme engelleri için kitap seslenmeleri var, işte değişik çalışmalar yapıyorlar. Benim çalıştığım noktada engelliler var, hatta hastane, psikiyatri kliniğinde biz egzersiz tedavi protokolü kurduk. Mesela çocuklara şeyler yapıyoruz, işte etkinlikler yapıyor, resim çizimler, çizgi film izlemesine kadar. Birçok çalışmalar yapıyoruz. Bu tedavi olmuş diğer hastalara da yapıyor. Yüzme birçok engelli sporlarıyla çalışıyoruz. Bizim bu öğrencilerimizi, sizin kurumlar nasıl? Yani bütün öğrencilere açık bir program bu. Belirleyeceğiniz var mı? Her zaman gelip başlayabilirsiniz. Şöyle, şimdi bildiğiniz gibi 5 Kasım'da 4. modülümüz başladı. Mayıs ayında da bitecek. Ondan sonra tekrar edecek bu program. Aşağı yukarı aynı tarihlerde, yılda bir kereye döndük. Web sitemizden şey yapabilirler, bize başvurular yapabilirler. Geçmedi. Üniversite olarak nasıl size şey yapabiliriz? Yani sonuçta bize öğrenciler direkt olarak şey üzerinden, internet üzerinden başvuru formlarını yazarak gönderiyorlar. Yani başvurumuz Bu böyle şey de. üniversiteler var ya mesela Üniversitesi. Biz engelsiz kampüs, aslında sizin kartınızı alalım çünkü biz başvuru zamanlarında engelsiz kampüs koordinatörüyle iletişim içinde oluyoruz. Neden engelsiz kampüs koordinatörleri? Gerçekten başvuru sayısı çok fazla oluyor. Ancak engelli başvuru sayısı bunun daha azda gidiyor. Öğrencilerin teşvik edilmesi lazım. Hatta bu konuda seni da çağırsam mesela bu konuda engelli öğrencim bir seminere gelebilir misiniz? Gelebiliriz tabii ki, gelebiliriz. Ama yani sonuçta bizim herkese açık başvuruyu yapıyorlar. Başvuru sonrasında bir mülakat sürecimiz oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi o dengeleri koruyarak da bir seçim yapıyoruz. Yani tabii ki veririz. Ve ücretsiz olarak tamamen zaten bu program. Sadece öğrencilerin devamlılığı bu programın geri dönüşü, bu projelerde çalışması. Yani burada bir şey vardı. O teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkür ederim.